Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel, yapımı kolay, gösterişli bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip şöyle az kalın bir ip. Şişlerim 4 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, ilmeklerimi tamamladım. İlmekleri çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Lastik yapmayacağım için ben bu işlemi yaptım. Lastiksiz başlıyorum ben. Birinci sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Daha sonra 3 ilmek ters. Şöyle 3 ilmek tersten sonra 2 ilmek düz. Buraya kadar bir model. Tekrar 3 ters ilmek. 2 düz ilmek, 3 ters ilmek, sıra sonunda 2 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters olanları ters, düzleri düz örüyorum bakın. Yani olduğu gibi örüyoruz. 2 ters, 3 düz. 2 ters, 3 düz. Tersleri ters, düzleri düz örerek devam edelim. İkinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şimdi ilmeklerin yerini değiştireceğim. Yani şu başta 2 düz, daha sonra 3 ters öreceğiz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek. Bakın önce 2 düz ilmeği ördüm. Daha sonra 3 ters ilmek. Şu şekilde. 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters örerek sıramızı tamamlayalım. Bakın ters olan ilmeğim üzerine düz geldi. Düz olan ilmeğin üzerine ters geldi. Ortadaki ilmek zaten ön yüzünde hep ters. Arka yüzünde düz olacak. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Evet. Dördüncü sıra arka yüzünde düzleri düz, tersleri ters örerek devam edelim. Dördüncü sırayı da tamamladım.
Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Tabi ilerledikçe kendini gösterecek model. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Tekrar kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. Şöyle tellendirmeden alalım. 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. Birinci sıra ön yüzünde 3 ters. Bakın düzün üzerine ters ördüm. Ortadaki ilmeğim zaten tersti. Toplamda 3 ters ilmek ördüm. Burada kalan 2 ters ilmeği de düz örüyorum. Bunlar püf noktası. Buna dikkat edin. Aklınız karışmasın. Evet. 3 ters 2 düz. 3 ters 2 düz örerek sıramızı tamamladık. Birinci sıra ön yüzünü. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde yapacağımız işlem ters olan ilmeklerimizi ters, düz olan ilmeklerimizi düz öreceğiz. Yani arka yüzünde 2 ters 3 düz. Kenar ilmeğimizi de düz örerek ikinci sırayı tamamladım. Şöyle. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şimdi 2 düzle başlıyorum. 2 düz 3 ters. Bakın şöyle olacak. 2 düz 3 ters. Burada yine 2 düz 3 ters. İki düz 3 ters örerek 3. sıra ön yüzünde tamamlayalım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örerek devam edelim. Evet, son sıramızı da tamamladık. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şöyle bir parça da daha önce hazırladım. Bakın bunu da aynı ipi kullanarak öncesinde hazırladım size göstermek için. Model böyle devam ediyor. Bakın nasıl güzel, gösterişli, kolay bir model. Modelin arka yüzü de şöyle. Aralarda birer tane bakın ters düz ilmek görünüyor. Ön yüzünde o ilmeğimiz hep ters göstermiştim, ters örülecek diye. Her iki tarafı da kullanabileceğiniz güzel, kullanışlı, yapımı kolay modellerden. Bu modelden atkı, bere, süveter, yelek, bebek battaniyesi, patik, çorap hepsinde kullanabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde. Hangisinde isterseniz onda kullanabileceğiniz güzel modellerden. Ben bu parçamda da lastik yapmadım. Lastiksiz başladım. Aynı sizinle başladığımız şekilde başladım. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Modelde kıvrılma olmuyor. Yani model lastik istemiyor. Özellikle atkılarda
hırkalarda, yeleklerde bu şekilde lastiksiz kullanabilirsiniz. Evet, şöyle bırakayım. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.